Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çocuk yeleğinin yapılışını paylaşacağım. Yeleğimizin boyutu 6-7 hatta 8 yaşa kadar bile kullanılabilir büyüklükte arkadaşlar. Çocuğunuz kullandıkça da zaten esneme yapacaktır. O yüzden 8 yaşa kadar bile rahatlıkla kullanılabilir bir ölçüde. Evet arkadaşlar, şimdi yeleğimizi 3 parça halinde ördüm. 2 ön parçamız, bir de arka beden olarak. Arka bedenimiz sadece pirinç örgülerden oluşuyor. Ön bedenimiz de bu şekilde burgulardan oluşuyor arkadaşlar. Ben size ölçülerini vereyim şimdi. Şöyle. Yeleğimizin önü 38 santim genişlik olarak. Boyu da ortadan ölçüyorum 47 santim. Evet, dediğim gibi 6-7 yaşa çok rahatlıkla olabilecek bir yelek ve hatta dediğim gibi kullandıkça 8 yaşın bile çok rahatlıkla kullanabileceği bir model oldu. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki el örgüleri kullandıkça bir miktar esneme yapıyor. O yüzden örgünüzün kalitesi, düzgünlüğü çok önemli. Bazı düzgün olmayan el örgüleri 1-2 yıkamada hemen kendini salar. Ama el örgünüz düzgünse ve kullandığınız ipin kalitesi de önemli bu noktada. İpinizin kalitesi de iyiyse arkadaşlar, yani uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben bu yelekte kartopu ipinden kullandım arkadaşlar. Şu şekilde kartopu Baby One kullandım. Anti peeling özellikle 100 gram ağırlığında 250 metre uzunluğunda bir ip kullandım. Ve toplamda 2,5 yumak kullandım. 3. yumağımdan yarım yumak falan kaldı. Ve ipim gerçekten güzel. Tüylenme de yapmıyor. Bu tarzda piyasada birkaç markanın daha ipleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu ipi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle bu ipi tercih ediyorum. Müşterilerimin de çok memnun kaldığı bir ip. Ya da istediğiniz herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Şimdi buyurun arkadaşlar, yeleğimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben yeleğimin bir parçasını ördüm. Bu şekilde diğer parçasını hep beraber öreceğiz. Bu parçaların arasındaki fark sadece diğer parçada sizlerle beraber düğme deliği açacağız. O yüzden ben geri kalan bütün her şeye aynı olduğu için bu ön parçayı ördüm. Bu şekilde 12 sırada bir de düğme deliği açacağız. Bu şekilde lastik örgümüzden başlayıp devam edeceğiz. Şimdi toplamda 3,5 numaralı şişime 56 ilmek attım. O şekilde başlayacağım. Evet, şu anda örgümüzün arka yüzü oluyor bu tarafı. Ters örgülerle başlayacağım. Lastik örgümüzü 2 ters 2 düz ilmeklerden oluşturacağım. Evet. 2 ters örgümü örüyorum. 2 düz örgümü örüyorum.
Evet, ilk sırayı örmek tabii ki her zaman zorluyor biraz insan ama diğer sırada daha kolay örmeye başlayacaksınız. Evet, dediğim gibi 56 ilmeğimi 2 ters 2 düz olacak şekilde öreceğim. Evet, bu şekilde arkadaşlar 2 ters 2 düz örgümü öreceğim. Şu şekilde beraber sayalım kaç sıra yaptığımızı. 2 4 6 8 10 ve 11 sıra. Şuradan saysam 2 4 6 8 10 ve 11 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. 11 sıra yeterli geldi bana. 11 sıra lastik örgümü öreceğim. Geleceğim daha sonra kenar patlarını, burgumuz için düz örgülerimizi ve pirinç modelimizi uygulamaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 11 sıra 2 ters 2 düz lastik örgümüzü örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben 11 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi bu örgümün sol tarafı arkadaşlar, erkek çocuk için ördüğümden dolayı düğme deliğini zaten sol tarafa açacağım. Şimdi örgümüzün bu son kısmına 7 ilmek haroşa yapacağız. Daha sonra 7 ilmekten önce ters örgülerim ve burgu için 8 ilmeğim ve burgudan hemen önce yine 2 tane daha ters ilmeğim olacak. Burgulara kadar da diğer bütün ilmekleri pirinç örgü olarak yapacağız. Şimdi bu tarafta dediğim gibi pirinç örgülerle başlayacağız. Şimdi başlıyoruz. Pirinç örgüleri bir ters ve bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Evet, pirinç örgülerin yapılış şekli bir ters bir düz üzerine yapılıyor. Şimdi bu sırada ben modeli kuracağım. Arka sırada daha net anlayacaksınız. Şimdi bu sırada bir ters bir düz olarak ilk başlangıcını yapıyoruz. Evet. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Şimdi bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. 2 4 6 7 ilmek haroşaydı. 2 ilmek tersimiz var. 2 4 6 8 ilmek düzümüz var ve 2 tane de ters ilmeğimiz. Bir tane daha örelim. Evet. Şimdi buradan itibaren başlıyoruz. 2 ters, 1 2 tane ters, 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane düz örgü yaptım. Tekrar 2 tane ters örgü yapıyorum ve 2 4 6 7 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum. Evet, model kurulumumuz bu şekilde tamamlandı. Şimdi arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. 1 2 3
4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bakın 2 tane düzüm var. Ön tarafta ters ördüğüm ilmekler arka tarafta düz olarak örülüyor. 2 tane tersimi ördüm ve 8 tane düz örmüştüm ön tarafta. Şimdi 8 tane ters ilmek olarak örüyorum. Burgu yapacağımız kısım. Evet, 8 ilmeğimi de ördüm. Bakın 2 tane düzüm var. Bu düzler de ön tarafta ters olarak ördüklerim. Şimdi arkadaşlar, pirinç örgü için bir ters bir düz örgü yapmıştık. Şimdi düzlerin üzerine düz ilmekleri ters öreceğim. Ters ilmekleri de düz öreceğim. Yani bakıyorum düz ilmek ya, hemen bunu ters ilmek olarak örüyorum. Bakıyorum ters ilmek, bu ters ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Düz ilmeği ters olarak örüyorum. Ters ilmeği düz ilmek olarak örüyorum. Yani arkada da yine bir düz bir ters olarak yapıyorum. Ama tersleri düz, düzleri de ters örgü olarak yapıyorum. Pirinç örgünün örülüş şekli bu şekilde. Çok basit aslında. Düz ilmekse ters olarak öreceğiz. Ters ilmekse bakın düz ilmek olarak öreceğiz. Evet, ters ilmeği düz ördüm. Düz ilmeği de ters ördüm. Evet. Bu kadar. Pirinç örgümüzü de bu şekilde oluşturuyoruz. Bakın ters örgümüz var. Hemen düz örüyoruz. Düz örgümüzü ters örüyoruz. Evet. Arka sıramızı da tamamladık. Tekrar aynı şekilde başlıyoruz. İlk ilmeğimi boşaldım. Bakın ters ilmeğim var. Hemen onu düz olarak örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde. Evet. Ördükçe zaten modelimiz kendisini gösterecek. Bakın düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ters ördüm. Ters ilmeğim var. Ters ilmeğimi de düz ördüm. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi de düz. Çok basit bir model. Evet, pirinç örgülerle devam ediyoruz. Burgu yapacağımız yere kadar, evet. Bakın şimdi düz ilmeğim var. Düz ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada 8 tane burgumuz için düz örgü yapmıştık. 2 tane de hemen o 8 ilmekten önce 2 ilmekte ters örgü yapmıştık. Bu ters örgüler örgümüzün sonuna kadar bu şekilde gidecek. 2 tersimi ördüm. 8 tane düz ilmeğimi örüyorum. Evet. 2, 4, 6, 8 tane düzümü ördüm ve 2 tane de ters ilmeğimi ördüm ve 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Evet. Örgümün arka yüzünde yine dediğim gibi arkadaşlar,
7 tane ilmeğimi haroşa öreceğim. Sonra 2 tane düzüm var. 8 tane ters ilmeğim var. 2 tane düz ilmeğim var. Tekrar 2 tane düz ilmekten sonra pirinç modelime başlıyorum. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Ve örgümün ön yüzünde bu arka yüzünü örelim. Ön yüzünde düğme deliğini sizlerle beraber yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi örgümün ön yüzündeyim. Ben pirinç örgülerimi ördüm. Pirinç örgülerimden sonra 2 tane ters ilmeğim var. 8 tane düz ilmeğim var. Sonra tekrardan 2 tane ters ilmeğim var. Evet, şimdi arkadaşlar düğme deliğimizi yapacağız. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Ve bu 2 ilmeğimi de örüyorum. Evet. Bu şekilde düğme deliğimizi de açmış oluyoruz. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arka sırayı da yine aynı şekilde öreceğim. Pirinç örgülerimi yapacağım. Örgümün ön yüzüne geçtiğimiz zaman ilk burgu işlemini yapacağız hep beraber. Şimdi bu sırayı tamamlıyorum ve diğer ön sırada burgumun olduğu yere kadar pirinç örgülerimi yapıp geleceğim. Sonra hep beraber ilk burgumuzu yapacağız. Evet, pirinç örgülerimi ördüm. Burgumun oraya geldim. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi ilk burgumuzu yapacağız. 8 tane düz ilmeğimi şişimden çıkartıyorum ve ilk 4 ilmeğini sol şişime geçiriyorum ve arkada kalan 4 ilmeği de sağ şişime alıyorum ve bu şekilde tekrardan ilmekleri sol şişime aktarıyorum. Evet. Ve ilmeklerimi düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Burgu bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yalnız burgumuzu örgümüz boyunca aynı yönden değiştirmeye dikkat edin. Yani arka taraftaki 4 ilmeği bırakıyoruz. Ön taraftaki 4 ilmeği sol şişimize alıyoruz. Diğer 4 ilmeği, arkadaki 4 ilmeği sağ şişimize alıp tekrardan sol şişimize geçiriyoruz. Sıralamasını yanlış yaparsanız burgunuz güzel durmaz. Yani hep bakın, hep aynı yöne doğru burulmuş. Niçin? Eğer bunu farklı yöne, diğer yöne burarsanız bu şekilde düzgün bir görüntü elde edemezsiniz. Evet. 2 tane tersimi ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşamı örüyorum. Evet arkadaşlar, burgumuz bu şekilde yapılıyor. Şimdi örgümüze aynı şekilde devam ediyoruz. Pirinç örgülerimizi örüyoruz. Yine düz 8 tane düz ilmeğimiz ve 8 tane düz ilmeğimizden önce 2 ters ilmeğimiz ve sonra da 2 tane ters ilmeğimiz var. Arka tarafta da aynı şekilde düğme deliklerini arkadaşlar 12 sırada bir açacağım. Burgularımı da 10 sırada bir, yani kenarda toplamda 5 haroşa
olduktan sonra burgularımı yapacağım. Şöyle göstereyim, bakın. Burada burgumu yaptığım haroşa sırası. Bakın burada burgumu yapmışım. 1, 2, 3, 4 ve 5. burgumdan sonra 5 sıra haroşadan sonra bir burgu daha yapmışım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 sıra haroşa da bir burgumuzu aynı şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben 5 sıra haroşa örüp tekrardan burguyu yaptığımda yapma zamanı geldiğinde yine sizlerle beraber yapacağım. Şimdi 5 sıra olana kadar, burada 5 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Pardon, şu şekilde 5 sıra haroşa yapana kadar öreceğim ve daha sonra yine burguyu hep beraber yapalım. Bir kere daha göstermiş olayım. Şimdi örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben örgümü ördüm. İkinci burgu kısmına kadar bakın. İlk 3. haroşa sıramızda burgumuzu yapmıştık. Daha sonra 2, 4 ve 5 tane haroşamız oldu. Yani toplamda bu düz örgüler 10 sıra olmuş olacak. 10 sırada bir burgumuzu yapacağız. Evet, örgümüzün yine ön yüzünden ben pirinç modelimi ördüm. Daha sonra şimdi 2 tane ters örgüm var. Örgümü ördüm, 2 tane ters örgümü. Şimdi düz ilmeklerimi şişimden çıkartıyorum. Daha sonra ilk 4 ilmeği yine şişime takıyorum. Bu arkada kalan 4 ilmeği de sağ şişime geçiriyorum ve çaprazlayıp tekrardan sol şişime aktarıyorum bu 4 ilmeği. Evet, ve düz örgü olarak örüyorum. Evet, ördüm düz örgülerimi. Sonra 2 tane ters ilmeğim var, onu da ördüm. 7 tane haroşamı da örüyorum ve böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum. Evet, bakın burgumuz bu şekilde daha net ortaya çıktı. Evet arkadaşlar, bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. İlikleri daha önce de demiştim. 12 sırada bir ilik açtım ben. Yani açacağım. Sizler istediğiniz aralıkta açabilirsiniz. 10 sırada, 11 sırada bir yapabilirsiniz. Ama ben zaten biraz büyük bir yere gördüğüm için 12 sırada bir delik yaptığımda 6 tane düğme deliğim olmuş olacak. Bu şekilde işaretlediğimde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane düğme deliğim olmuş olacak bu aralıklarla. Evet, şimdi arkadaşlar şurada göstereyim. Şimdi koltuk altına gelene kadar hiçbir başka değişik artırma veya eksiltme işlemi yapmadan aynı işlemi tekrarlıyoruz. Pirinç örgülerimiz, burgularımız ve bu tarafta ördüğümüz tarafta düğme deliklerimiz. Evet, koltuk altına gelene kadar hiçbir dediğim gibi farklı işlem yapmadan örgümüzü örelim. Geldiğimizde ben sizlere sayısını, ölçüsünü vereceğim.
Daha sonra koltuk altındaki artırma ve eksiltmeleri hep beraber yapacağız. Evet, şimdi ben koltuk altına kadar öreceğim. Sonra tekrardan beraber örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben koltuk altı yerime kadar ördüm. Toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane burgu yaptım. Ve bu sırada 12. burgumu yapmam gerekiyor. 12. burgumun sırasındayım. Ve sıra başında koltuk altı çalışmamızı yapacağız. Koltuk altı çalışmamızdan sonra 12. burgumu yapacağım. Uzunluğu bu şekilde oldu. Hatta size santim olarak da söyleyeyim. Toplam 30,5 santim civarı. 30,5. Bakın şuraya kadar. Evet, 30,5 santim. 30-30,5 santim civarında. Evet, şimdi bu taraf sağ taraftı. O yüzden örgümün başında 12. burgumu yaptım ve örgümün sonunda koltuk altı için 7 ilmek ekledim ve daha sonra kesimlerimi yaptım. Bizim ördüğümüz taraf sol taraf olduğu için arkadaşlar, örgümüzün baş tarafında koltuk altı için ilmek artıracağız. Kesimlerimizi yapacağız. Daha sonra sıra sonunda 12. burgumuzu yapacağız. Şimdi bu arada 1, 2, 3, 4, 5 tane düğme deliğim kaldı. Yaptım. Son olarak 6. düğme deliğini de yapacağım. Daha sonra 6. düğme deliği ile beraber yakayı da kesimlerine başlayacağız. Şimdi sıra başında toplamda 7 tane ilmek artıracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Biraz buradaki attığınız ilmekleri sıkı atın ki örmeye başladığınızda orada kenarda ipler kalmasın. Şimdi örgüme başlıyorum. Hemen direkt örerek başlıyorum. Haraşo örgüyle bu artırmış olduğum ilmekleri 7 tane ilmek artırdım toplamda. Normalde şişimde 56 ilmeğim var. Evet, 6 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6. 7 ile 8.'yi beraber örüyorum arkadaşlar. Evet. Böylelikle bir tane beden kısmından eksiltme yapmış oluyorum. Daha sonra örgümü çeviriyorum. Şimdi bir müddet bu haraşo örgüyü öreceğiz. İlk ilmeğimi alıyorum ve ilmeklerimi haraşo örgü olarak örüyorum. Bir tane eksiltmemi yapmış oldum. Çevirdim. Tekrardan ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. 7 ile 8.'yi beraber alacağım. Yalnız pirinç örgümün modeline göre kesimlerimi yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi bu 2 ilmeği bir aldığımda bu ilmeğin düz olması gerekiyor. Çünkü bakın burada düz ilmek var. Örgüye başladığımızda bu düz ilmeğimizi ne yapacağız? Ters olarak öreceğimiz için bu ilmek düz olması gerekiyor. O yüzden bu ilmeği bu şekilde düz örgü olarak ördüm ve kesimimi yaptım. Devam etmiş olsaydık bu ilmeği ters örgü olarak örecektim. Evet, bir eksiltmemizi daha yaptık. Çeviriyorum.
Evet, tekrar ilmeğimi boşaldım ve haroşa örgü olarak ilmeklerimi örüyorum. Evet, çevirdim. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Şimdi 7 ile 8'i tekrardan bir alacağım ama bu sefer ters örgü olması gerektiği için benim ilmeğim ters örer gibi alacağım. Yani bu şekilde şişimi, ipimi öne aldım, ters örgü yaparak 2 ilmeğimi bir aldım, bir tane daha eksiltme yapmış oldum. Evet, ters örgü yaptım. Bir sonraki örgümüzde düz örgü olarak devam edecektim. Şimdi tekrardan çeviriyorum. Evet, ilk ilmeğimi boşaldım, diğerlerini haroşa olarak örüyorum. Toplamda 3 tane eksiltme yapmış olduk şimdi. Tekrar döndüm. Örgümün ön yüzündeyim. Evet. İlk ilmeğimi boş aldım. 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. 7 ile 8. öreceğim. Bu ilmeğim düz olması gerekiyor. O yüzden düz örgü yaparak kesimimi yaptım. 4 tane kesim yapmış oluyorum. Evet. Tekrardan haroşalarla örgümü ördüm. Dönüyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. 2 3 4 5 6 ilmek ördüm ve bu ilmeğimin ters olması gerektiği için yine ipimi ön tarafa çevirdim ve 2 ilmeğimi birden ters örgü yaparak kesimini yaptım. Tekrardan dönüyorum. 5 ilmek kesmiş oldum. Biraz burada karıştırabilirsiniz. Evet, tekrar döndüm. Yine örgümün ön yüzüne ilk ilmeğimi aldım. Sonra haroşama örüyorum. 2 4 5 6 tane haroşa ördüm. 7 ile 8'i bir alacağım. Bu ilmeğim düz olması gerektiği için düz örgüyle kesimini yaptım. Şimdi toplamda 6 ilmek kesmiş oluyoruz. Toplamda böyle yaparak 7 ilmeği keseceğiz. Daha sonra 2 ilmek daha keseceğiz ama onu gidip geldikten sonra gidip gelerek kesimini yapacağız. Onu da göstereceğim zaten. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alacağım. Yalnız ters örgü olması için 2 ilmeğini bir alıyorum. Evet, döndüm. Şu anda 7 ilmeğimi eksiltmiş oldum. Yani koltuk altı için 7 ilmek eklemiştik. O ilmekleri tamamen kesmiş oluyoruz. Yani kapatmış oluyoruz. Evet, şimdi şişimde toplamda yine aynı 56 ilmeğim olması lazım arkadaşlar. Sayalım. 2 4 6 8 10 12
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 56. Evet. 56 ilmeğim var. Şimdi artık bu şekilde, şimdi ben göstereyim tekrardan. İlk ilmeğimi aldım. Haroşa örgülerimi örüyorum. Ve bakın burada bir eksiltme daha yapacağım. Burada düz ilmek var. Bu ilmeğimin de düz olması gerektiği için bu ilmekli iki ilmeği bir kesiyorum. Düz ilmek olarak kestim ve sırayla devam ediyorum. Hem modelimi uygulayarak pirinç modelimi bir eksiltme daha yaptım. Toplamda 8 eksiltme yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bunu bu şekilde örüyoruz. Sıra sonuna kadar örgümüzü yapıyoruz. Burada burgumuzu da yapıp arka sırayı da örelim. Daha sonra geldiğimizde bir eksiltme daha yapacağız. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi örgümüzün ön yüzünü tamamlayıp arka yüzünü de örüp gelelim. Evet arkadaşlar, ben ön sıramı yaptım, ördüm. 12. burgumu yaptım. Arka sırayı da tamamladım. Geldim. Şimdi tekrardan son bir kesimimiz daha var kol altı için. 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alıyoruz ve ters ilmek olması gerekiyor. O yüzden bu şekilde yapıp 2 ilmeği bir alıyoruz ve ters örgü yaparak kesim yapmış oluyoruz. Evet, tekrardan pirinç örgümüzün modeliyle bir ters bir düze, yani düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine de düz örgü yaparak bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda koltuk altı için 7 ilmek artırmıştık. 7 ilmeğin hepsini dönüş yaparak kestik. Daha sonra 2 ilmek daha kestik. Git gel yaptık. Sıra sonuna kadar gidip geldik. Daha sonra bir ilmek kestik. Bir daha sıra sonuna kadar gidip geldik. Ve bir ilmek daha kestik. Yani toplamda 9 ilmek kesmiş olduk. Artırmış olduğumuz ilmeklerle beraber. Şimdi yapmış olduğumuz eksiltme ile beraber şişimde toplamda 54 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar bitireyim. Beraber sayalım kalan ilmeklerimizi. Evet. Şimdi sayalım hep beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ve 54. Bu şekilde sıramızı koltuk altı kesimlerini tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar birkaç sıra daha örüp hemen yaka kesimlerine başlayacağız. Şu şekilde. Biz 12. burgumuzda kol altına koymuştuk. Kol altı çalışmasını yaptık. Şimdi 13. burgumuzda da yaka kesimlerine başlayacağız. Şimdi ben kesim yapacağım yere kadar öreyim. Ondan sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi artık yaka kesimlerimize de başlayacağız. Yalnız bu burgumuzu hiç bozmayacağız. Burgumuzdan önce 2 tane
ters ilmeğimiz var. Onları da bozmadan bu şekilde kesimlerimizi yapacağız. Bakın şöyle göstereyim. Bu kenardan bakın, bu ters ilmeklerimiz de hep aynı şekilde yukarıya doğru devam edecek. Ve şimdi bu sırada hem kesim yapacağız hem burgumuzu yapacağız. Toplamda kenarda 63 sıra haroşa oldu. Ben bir önceki sırada da son düğme deliğimi de açmış oldum. Bu şekilde tam aralarında 12 sıra yaparak 6 tane düğme deliği açmış oldum. Şimdi örgümüze başlayalım. Evet, ilk 7 ilmeğim haroşa, 2 4 6 ve 7. Daha sonra bakıyorum, pirinç örgümün modeliyle sırama devam ediyorum. Bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bakın, ters 2 tane ters ilmeğim var. Ondan önceki 2 ilmeği bir alacağım. Bir önceki ilmek ters ilmek olduğu için bu ilmekleri düz ilmek olarak ikisini bir alacağım. Bu şekilde ilk kesme işlemimi de yapmış oldum. Sonra 2 ters ilmeğimi öreceğim ve 8 ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. İlk 4 ilmeğimi tekrardan sol şişime takıyorum. Diğer 4 ilmeği sağ şişime geçirdim ve tekrardan sol şişime aktarıyorum. Böylelikle burgumuzu bir kere daha göstermiş olalım ve düz ilmeklerle burgumuzun ilmeklerini örelim. Evet, burgumuzdan sonra 2 tane ters ilmeğim var ve 7 tane haroşam var. Evet arkadaşlar, yaka için ilk kesimimizi böylelikle yapmış olduk. Artık düğme deliğimiz yok, düğme deliğimiz kalmadı. Sadece yaka için eksiltmelerimize devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ben arka sırayı örüp yine ön sırada kesim yapacağım yere kadar geleceğim. Ondan sonra bir kere daha göstereceğim sizlere yaka kesimini. Sonra tarif edeceğim nasıl yaptığımızı. Şimdi ben örüp kesim yerimize kadar öreyim, geliyorum. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Ön sıramı da kesim yapacağım yere kadar geldim. Bakın, 2 tane ters ilmeğimden hemen önceki 2 ilmeği keseceğim. Bakıyorum, en son ördüğüm ilmek düz ilmek. Bu ilmeğimin ters olması gerekiyor. O yüzden ipimi öne alıyorum ve 2 ilmeği bir ters örgü yaparak örüyorum. Yani bir tane daha kesim yapmış oluyorum. Bir saniye, olmadı. Şurada. İplerimi karıştırmışım.
Tamam, şimdi bu ilmekleri ters ilmek olması için arkadan ters örgüyle, evet, ters örgü olarak kesmek biraz zor oluyor. 2 ilmek olduğu için bu şekilde ters örgü örer gibi kesimini yapıyoruz. Evet, bir eksiltme daha yaptık. Sonra yine 2 ters ilmeğim var. Burgu için düz ilmeklerimi örüyorum. Artık arkadaşlar bütün kesme işlemlerini bu şekilde yapacağız. Yakayı tamamen kesesiye kadar, tamamen örgümüzü, ön yüzünü bitiresiye kadar bu burgularımız devam edecek. Burgularımızın yanındaki ters ilmeklerde, sağında ve solunda 2'şer tane ters ilmekler de aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu şekilde hep ön yüzden kesimini yapacağız arkadaşlar. Şişimizde 7 tane bu tarafta haroşa ilmeğim, 2 4 6 7 tane burada haroşa ilmeğim, 7 ilmekten sonra burada 2 tane ters ilmeğim, 8 tane düz ilmeğim, 2 tane tekrar ters ilmeğim ve 7 tane haroşam kalacak şekilde bütün bu pirinç örgü yaptığımız ilmeklerin hepsini keseceğiz. Yani şişimizde toplam 7 tane bu tarafta haroşa, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri kesiyoruz. Dediğim gibi bu aradaki pirinç örgü yaptığımız ilmeklerin hepsini kesiyoruz. Ta ki kenarda kol için ayırmış olduğumuz 7 tane haroşamız, burgumuzdan önce 2 tersimiz ve burgumuzdan sonra 2 tersimiz ve diğer haroşalarımız, 7 ilmek haroşamız, 26 ilmek kalana kadar yaka için kesimlerimizi yapacağız. Daha sonra birkaç sıra daha hiçbir şekilde eksiltme veya artırma yapmadan, bakın burada eksiltmelerim bitmiş, birkaç sıra daha örüp ondan sonra tamamen yelek kesimimizi bitirmişiz. Şuradan sayalım: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 ve 43 sıra kol için haroşamız olmuş arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada kol için saydığımızda haroşalarımız 43 sıra olduğunda kesimini yapıyoruz. Yeleğimizi tamamen bitiriyoruz. Ama dediğim gibi şimdi bu pirinç örgülerimiz bitene kadar, şişimizde 26 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam ediyoruz. Yaka kesimlerimize 26 ilmek kaldıktan sonra da işte kenardaki haroşalar 43 sıraya tamamlayasıya kadar örüyoruz. Daha sonra kesimini yapıyoruz. Şimdi ben öreceğim ve daha sonra geleceğim arkadaşlar. Sonra da hep beraber arka bedeni örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitişini yaptım. Burada kesimini yaptıktan sonra size göstermem gerektiği aklıma geldi. Yalnız bu nasıl kesim yaptığımı yeleğimizin arka tarafını bitirirken orada göstereceğim inşallah sizlere. Bu şekilde bakın diğer ön bedenimizi de tamamlamış olduk. Şimdi arkadaşlar 2 bedenimiz örüldü. Şimdi tek artık arka bedenimiz kaldı. Arka bedenimizi de toplamda 98 ilmek başladım arkadaşlar. 98 ilmeği 2 ters 2 düz şekilde 11 sıra boyunca ördüm. Diğer ön parçalarda da çünkü 11 sıra boyunca örmüştük. 11 sıra boyunca ördüm. Şimdi arka yüz arkadaşlar yapılacak çok bir işlem yok açıkçası.
Şimdi model olarak da sadece pirinç modelimiz olacak. Burgumuz olmayacak. O yüzden şimdi ben lastikten sonra hemen pirinç modeline başlıyorum. Ve daha sonra koltuk, ön bedende koltuk işlemi nasıl yaptıysak aynı şekilde koltuk altın için artırma yapacağız. Daha sonra da yine aynı şekilde eksiltmelerimizi yaparak kol altını oluşturmuş olacağız. Evet, bu şekilde bir ters bir düz modelimize başlıyorum. Bu arka beden olduğu için yan patlarımız yok, 7 ilmek haroşamız yok. Direktmen pirinç örgü olarak başlıyorum. Bir ters bir düz olarak örüyorum. Arka beden, arka tarafta da yine söyleyeyim, ters örgüleri düz, düz örgüleri de ters örgü olarak örüyorum. Hep bu şekilde değiştire değiştire örgümüzü öreceğiz. Dediğim gibi haroşa patlarımız yok. O yüzden direkt pirinç örgüyle başlıyorum. Bu şekilde. Ta ki koltuk altına gelene kadar arkadaşlar hep pirinç örgümüzle örmeye devam ediyoruz. Koltuk altına geldiğimizde yine ilk önce baş taraftan 7 ilmek artırıyoruz. Daha sonra 7 ilmeği dönüş yapa yapa ön bedende nasıl kestiysek dönüş yapa yapa o şekilde kesiyoruz 7 ilmeği. Daha sonra 2 ilmek daha kesiyoruz ama sıramızı tamamlayarak bir tane kesip böyle gidiyoruz, geliyoruz, sonra bir tane daha kesiyoruz. O şekilde de 2 ilmek keserek toplamda bir koltuk altında 9 ilmek kesmiş oluyoruz artırdığımız ilmeklerle beraber. Daha sonra diğer kolumuzu yapacağız. Bir tarafta 7 ilmek artırıp 7 ilmeği de kestikten sonra gidiyoruz, geliyoruz, bir tane daha kesiyoruz. O şekilde yaptığımızda bir ilmeği kesip karşı tarafa geçtiğimizde karşı tarafta koltuk altı koyacağız. Ondan sonra yine aynı işlemi koltuk altı için, o taraf için yapacağız. Ben size kısaca anlatmak istedim bu şekilde. Yine ben koltuk altında geldiğimiz zaman sizlerle beraber yapımına başlayacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben koltuk altına kadar öreceğim. Daha sonra dediğim gibi geleceğim ve sizlerle beraber yine koltuğumuzu koyacağız. Hem ilmek artıracağız hem de eksiltmelerimizi yapacağız. Evet, ben bu şekilde göstermek istedim. Şimdi ben koltuk altına kadar örüp öyle geleceğim. Evet arkadaşlar, ben arka bedenimin koltuk altına kadar ördüm. Toplamda şu kenardan ters pirinçlerimizi şu bakın ters örgü olarak yaptıklarımızı saydığımızda toplamda 58 tane olması gerekiyor. Ön bedenlerimde de saydım. 58 tane saydığımızda bedenimizin boyu olmuş oluyor, arka bedenimizin. Şimdi burada ben size bir kez daha kol altı çalışmamızı göstereceğim. Daha sonra yine diğer kol altı çalışmamızı da yapacağız. En son artık bitirmemizi göstereceğim. Şimdi ilk başta 7 ilmek atıyoruz kol altımız için. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, diğer kol altında yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. 1 2
3 4 5 6 bakın 7. ilmeğimle 8. ilmeğimi bir alacağım. Yalnız bakıyorum pirinç modelimin sırasına göre kesimlerimi yapacağım arkadaşlar. Şöyle daha da yakınlaştırayım. Bakın 7. ilmeğim burada. 8. ilmekle beraber keseceğim. Buradaki ilmeğim ters ilmek olmak zorunda. Çünkü burayı düz örgü yapacağım. O yüzden ipimi öne alıyorum ve şişimi arkadan geçirerek biraz zor olacak çünkü bu ilmeğim yeni atılan bir ilmek. Evet, arkadan şu şekilde biraz genişletelim. Evet, arkadan batırıyorum. Dediğim gibi bu ilmeğimiz yeni atılan bir ilmek olduğu için ilk sırada hep yeni ilmekleri örmek biraz zor oluyor. Yalnız bu tek dediğim gibi ilk sıraya mahsus bir şey. Daha sonra ördükçe zaten açılıyor. Evet, şimdi ters örgü yaparak bir tane ilmeğimizi eksiltmiş oluyoruz. Evet. Biraz zorlandık ama oldu çok şükür. Şimdi bir tane ilmeğimizi eksiltmiş olduk. Dönüyoruz. Örgümü çevirdim. Şişimdeki 7 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Çevirdim. Tekrardan ilk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 bakın 7 ile 8. ilmeğimi bir öreceğim. Bu ilmeğimin düz ilmek olması gerekiyor. Bakın çünkü yan ilmeği ters olarak öreceğim. O yüzden bu şekilde düz olarak kesimimi yapıyorum. Tekrardan dönüyorum. Toplamda 2 tane eksiltme yaptık. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Toplamda 7 kere eksiltme yapacağız. İkincisini yaptık. Şimdi üçüncüsünü yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alacağım. Yalnız ters örgü olacak. Kestik. Üçüncü eksiltmemizi yaptık ve çeviriyorum. Tekrardan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Çevirdim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ile 8'i düz olarak bir alıyorum. 4 tane eksilttik. Yedi ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Çeviriyorum tekrar. Biraz da yakından göstermeye çalışıyorum. 3 4 5 6 7 ile 8'i bir öreceğim ters ilmek olarak.
Evet. Dönüyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar döndüm. Örgümün ön yüzünden 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i düz ilmek olarak alıyorum. Şimdi şişimde toplam 98 ilmek vardı. Sayalım bakalım, burada 7 tane eksiltmemizi yapmış mıyız? Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 ve 99. Evet, bir tane daha eksiltmemiz yapacağız. Toplamda 6 tane eksiltme yapmışız. Şimdi 6. eksiltmemizi yapmıştık. Geri dönüyorum. Tekrardan haroşalarımı örüyorum. Evet. Şişimden çıktı. Evet, onu aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i bir alacağım ters örgü olarak ve 7. eksiltmemi de yapmış oldum. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Son olarak evet, 7 ilmeğimi ördüm. Kol altında artırmış olduğumuz 7 ilmeği bu şekilde eksiltmiş olduk. Bedenimizin içine doğru almış olduk. Şimdi toplamda 2 kere daha eksiltme yapacağım bu taraf için. Toplamda 9 eksiltmemiz olmuş olacak. Kusura bakmayın, konuşamadım. Yalnız bu 2 eksiltmeyi de şimdi mesela bir tanesini yapıyorum. Bakıyorum, düz ilmekle devam edeceğim. Bir tanesini yaptım ve devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. 8 tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi gideceğim örgümün sonuna kadar pirinç modelimi tamamlayacağım. Pirinç modelimi tamamladıktan sonra sıramı bitirince yine kol altında 7 tane ilmek artıracağım. Aynı bu tarafta yaptığımız gibi 7 kere dönüş yaparak eksiltmemi yapacağım. 8. ilmeğimi burada kestikten sonra geleceğim. Sonra tekrardan örgümün ön yüzünde burada bir tane daha eksiltme yapacağım. Toplamda 9 tane eksiltme yapmış olacağım. Bu taraf için eksiltmem bitmiş olacak. Sonra ön tarafı öreceğim. Geleceğim. Burada arka yönden bir tane daha eksiltmemi yapacağım. Ve iki taraf içinde 9'ar tane ilmek eksiltmiş olacağım. Şişimde normalde toplamda koltuk altı artırmaları yapmadan önce 98 ilmeğim vardı. İkişer tane iki bir koldan eksiltme yapmış olacağım. Toplamda 4 tane eksiltme yapmış olacağım 98 ilmekten. Toplamda şişimde 94 ilmek kalmış olacak. 94 ilmeği de ön bedenlerimizin
örmüş olduğumuz boyuta gelene kadar hiçbir artık artırma veya eksiltme yapmadan örgümüzü tamamlayacağız. Ben anlattığım gibi öreceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarafın artık kol altı çalışmasını yapacağım. Sonra dediğim gibi gidip ön tarafa geldiğimde burada bir tane daha eksiltme yapacağım. Gideceğim ve tekrardan arka yüzde bu tarafın kol altının 9. eksiltmesini yapıp örgüme devam edeceğim. Ben bitirmede örgümü öreyim. Bitirişini de nasıl bitirdiğimi göstereceğim. Sonra siz hep beraber yeleğimizin parçalarını dikişini tamamlayacağız arkadaşlar. Ben örüp geleceğim. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Şimdi sizlere nasıl kesim yaptığımı göstereceğim. Daha sonra yeleğimizin dikişlerini hep beraber yapacağız. Evet, ilk ilmeğimi alıyorum, ikincisini örüyorum, arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum, örüyorum, arkadaki ilmeğimi geçiriyorum, örüyorum, arkadaki ilmeğimi geçiriyorum. Evet, kesme işlemini bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Farklı şekillerde kesim yapılabilir. Siz farklı şekillerde kesim yapıyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ben kesme işlemini bu şekilde yapıyorum. O yüzden sizlere de bunu göstermek istedim. Evet, şimdi arkadaşlar yeleğimiz bitti. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde kesimini yapacağım ve daha sonra dikişini beraber yapacağız, sizlere göstereceğim. Şimdi ben bütün ilmeklerimi keseyim. Bakın, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi keseyim, dikişini beraber yapalım. Evet arkadaşlar, ben üst kısmın kesimlerini bitirdim. Şimdi dikişimizi yapacağız. Örgümüzün ön yüzleri iç kısma gelecek şekilde ayarlıyoruz. Bakın, dış kısımda dışarıda ters yüzleri kalacak. Şimdi ilk önce şu yan dikişlerini ben bir göstereyim. Yani yan dikişi de aynı. Ondan sonra üstteki omuz dikişleri de aynı olacak. Evet. Şimdi uç kısımlarından şu şekilde ilk önce bir sabitliyorum. Daha sonra bakın arkadaşlar, şuralarda ilmekler var. O ilmeklerin aralarından geçiriyoruz. Evet. Bakın. Buradan ve buradan. Bu şekilde çapraz olarak dikiyoruz. Ta ki koltuk altına kadar bu şekilde dikişimizi yapacağız. Evet. Bakın. Hep ilmeklerimiz zaten belli. Başta sıra başında ilmeğimizi örmeden aldığımız için bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde aralarından dikerek düzgün bir dikiş de yapmış oluyoruz. Evet, bu şekilde hem omuz kısmından dikiş yapacağım, hem de yan dikişlerimi bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar, ben hem yan dikişlerini yapayım, hem de
diğer omuz dikişlerimi tamamlayayım. Bitmiş halimle düğmelerimi de dikeyim. Bitmiş halimle sizlerle beraber yine sizlerle paylaşayım. Bu şekilde gösterdiğim gibi bütün dikişimizi bu şekilde yapıyoruz zaten. Evet, ben dikişimi tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bitirdim yeleğimi. Bu şekilde kenar dikişlerini yaptım. Düğmelerimi de diktim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yeleğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Yeleğimizin boyutu 6-7 yaşa, hatta 8 yaşa kadar bile rahatlıkla kullanılabilir bir boyutta arkadaşlar. Pirinç örgü biraz topladığı için modelimizi, o yüzden çocuk büyüdükçe bile çok rahat bir şekilde kullanabilir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi modelimiz birazcık daha topluyor. O yüzden bu şekilde arkamız pirinç örgü. Evet, bu şekilde yeleğimizi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız hepinize dönmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.